Merhaba, Hermann Hesse'nin o unutulmaz eseri, Bozkır Kurdu'nun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz bugün birlikte. Ama baştan söyleyeyim, bu öyle bildiğiniz kitap incelemelerinden olmayacak. Hayır, bu daha çok modern insanın o paramparça olmuş ruhuna tutulmuş bir ayna olacak aslında. Şöyle bir düşünün. İçinizdeki o kurtla hiç tanıştınız mı? Hani hepimizin içinde o medeniyet dediğimiz inci zarın hemen altında pusuya yatmış, evcilleşmemiş bir taraf var ya. Vahşi, içgüdüsel, alabildiğine özgür. İşte o yanınızla, o kurtla hiç gerçekten yüzleştiniz mi? İşte bütün hikaye tam da burada başlıyor. Bir adam ve bir kurt. Ya da daha doğrusu ruhu tam ortadan ikiye ayrılmış bir adamın Harry Haller'in portresiyle. Kendi içinde sonu gelmez bir savaş veren bir ruhun hikayesi bu. Harry'nin bütün varoluşunu inanın bu basit ama bir o kadar da acı veren ikilik oluşturuyor. Bakın, bir tarafta insan var. Hani Mozart dinleyen, Goethe okuyan, o bildiğimiz düzenli, akılcı, sanatla yaşayan entelektüel yanı. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var, kurt. İşte o kurt bütün bu düzenden nefret ediyor, tamamen içgüdüleriyle yaşıyor, hep yalnız, hep isyanda. Hesse'nin şu sözleri var ya, Harry'nin durumunu o kadar güzel anlatıyor ki, diyor ki, İnsanların çoğu yüzme öğrenmeden yüzmeye kalkmaz. Ne kadar zekice değil mi? Elbette yüzmezler. Onlar su için değil, kara için yaratılmışlardır. İşte Harry tam olarak böyle hissediyor. Sanki o bir su canlısı ama karada yaşamaya zorlanıyor. Etrafındaki o normal insanlar, hani şu karada yaşayanlar, ona o kadar anlamsız, o kadar yabancı geliyor ki. Yani işin özü ne biliyor musunuz? Harry Haller sadece topluma yabancı değil. Asıl trajedi kendi ruhuna da yabancılaşmış olması. O insan ve kurt arasındaki bitmek bilmeyen kavga onu kendi varoluşunun kenarına itmiş. Onu, evet, kendi hayatında bir yabancı yapmış. Ama tam da bu umutsuzluğun en dibindeyken, intihar düşünceleri aklında dönerken, Harry'nin karşısına birden çok gizemli, neredeyse gerçeküstü bir kapı çıkıyor. İşte burası. Büyülü tiyatro. Gelin bakalım bu tiyatro onun bu ikilemine nasıl bir cevap sunacak? İşte bu büyülü tiyatro sadece Harry'e değil aslında hepimize çok sarsıcı bir soru soruyor. Diyor ki, peki ya hayatını cehenneme çeviren o içindeki savaş, o insan ve kurt arasındaki amansız mücadele, ya hepsi temelden yanlış bir varsayıma dayanıyorsa? Ya bütün bu savaş koskoca bir yanılsamaysa? Ve tiyatronun kapısında o meşhur insanı şöyle bir durduran hatta biraz da rahatsız eden o parola yazıyor, sadece deliler için. Bu aslında bir davet. Sıradan aklın, bildiğimiz mantığın kurallarının artık işlemediği bir yere davet. Normalliğin zincirlerini kırmaya cesareti olanlar için bir çağrı. Düşünün, bu tiyatro aslında ruh için dev bir aynalar salonu gibi. İçeride ne mi var? Harry'nin benliğini oluşturan ne varsa hepsi ona geri yansıyor. Ama nasıl? Bazen anarşik bir mizahla, bazen tamamen gerçeküstü karşılaşmalarla. Bildiği, inandığı bütün kesinlikler paramparça oluyor ve o, varoluşun o ebedi müziğiyle tanışıyor. Hayatın o kaotik ama aynı zamanda kutsal kahkahasıyla. İşte bu kaotik, insanı altüst eden deneyimin sonunda romanın asıl meselesi, o temel felsefesi su yüzüne çıkıyor. Yolculuğun zirve noktasına geldik, binlerce ruhun aynasına. İşte romanın tam kalbine geldik, anahtar kavram bu, çoklu benlik. Hesse bize şunu söylüyor aslında, ruhunu insan ve kurt diye ikiye bölmek yapabileceğin en büyük hata. Çünkü ruh iki kutuplu, basit bir savaş alanı falan değil. Tam tersine binlerce farklı parçadan, binlerce potansiyel kimlikten oluşan capcanlı bir takım yıldızı gibi. Bakın bu sonsuzluk işareti bu fikri ne kadar da mükemmel özetliyor değil mi? Yani diyor ki senin içinde sadece bir insan ve bir kurt yok. Hayır, senin içinde bir aziz de var, bir günahkar da, bir çocuk da var, bir sanatçı da, bir korkak, bir kahraman. Kısacası benliğinin sonsuz sayıda yüzü var ve hepsi ama hepsi sana ait. Peki o zaman sonuç ne? Bütün bu yolculuktan ne anlıyoruz? Amaç, içimizdeki o kurdu ya da sevmediğimiz diğer taraflarımızı yok etmek değil, onu bastırmak hiç değil. Asıl mesele hayatın müziğini duyup, içindeki o bütün benliklerle, evet hepsiyle birden, uyum içinde dans etmeyi öğrenmek. Peki, yaklaşık 100 yıl önce yazılmış bir roman, bugünün karmaşasında 21. yüzyılda bize ne söyler ki? Neden Bozkır Kurdu'nun o uluması bugün hala bu kadar net bir şekilde kulaklarımızda çınlıyor? İnanın bana, Bozkır Kurdu'nun mirası bugün belki de hiç olmadığı kadar güçlü.
Neden ne? Çünkü o, kalabalıklar içinde, ekranlar karşısında kendini yapayalnız hisseden modern insanın yabancılaşmasının ta kendisi. O bitmeyen kimlik arayışımızın bir yansıması. Hayatın kaosundan kaçmak yerine onu kucaklayabilme cesaretini anlatıyor. Ve belki de en önemlisi toplumun üzerimize yapıştırdığı o iyi, kötü, normal gibi basit etiketlere karşı dimdik bir duruş sergiliyor. Sonuçta Hesse'nin bize gösterdiği bir şey var. Kendini keşfetme yolculuğu öyle konforlu bir yolculuk değil. Hatta, evet bazen biraz delilik gerektiriyor. O zaman gelin bu bölümü şu soruyla kapatalım. Siz, kendi büyülü tiyatronuzun o gizemli kapısını aralamaya, içeride sizi bekleyen binlerce farklı yüzünüzle tanışmaya gerçekten hazır mısınız?